Merhaba, ben Enes. Daha önce LS05 ve LS05S olarak önceki modelleri incelediğim Haleo marka saatlerin yeni üyesi olan RS3 modelini, yani diğer adıyla LS04 modelini incelemesiyle beraberiz. Bu modelin diğer modellere göre öne çıkan özelliği AMOLED bir ekran kullanılmış, malzeme kalitesi olarak bir üst seviyeye taşımış Haleo markası bu saati ve Sony'nin bir GPS'i bulunuyor bu saatte. Yani telefonumuzu yanımıza almasak dahi akıllı saat rotamızı spor yaparken kayıt altına alıyor ve bunu uygulaması üzerinden görebiliyoruz. Yine saatte 14 farklı spor modu da bulunuyor. Bu saatte 1.2 inçlik 390x390 çözünürlüğünde AMOLED bir ekran kullanılmış ve ekran çözünürlüğünden dolayı da ekranı daha kaliteli gözüküyor. Saatin satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İncelemeye başlayalım. RS3 modeli bu şekilde orijinal olarak tasarlanmış bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinden mıknatıslı bir stand şeklinde bir şarj kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor. Saatin tasarımına yakından baktığımızda 22 mm'lik kordonlar kullanılmış. Kordonları buralardan çıkartıp değiştirebiliyoruz. Arka bölümünde nabız ölçer ve kandaki oksijen miktarının ölçümünle alakalı sensörleri görüyoruz. Saatin önü cam, arkası plastik gibi duruyor ama metal gibi hissettiriyor. Yan kısımları tamamen metal. Genel olarak saati elinize alıp incelediğinizde kaliteli bir izlenim uyandırıyor. Kordonları oldukça yumuşak yapıda ve malzeme kalitesi olarak hoş bir hissiyatı bulunuyor. Bu şekilde dokunmatik olarak kontrol ediyoruz. Aşağıdan yukarı çektiğimiz zaman yine LS05 modelinde olduğu gibi benzer bir menü karşılıyor bizi. Bu bölümde bir farklılık olarak 2 adet tuş konumlandırılmış. Alttaki düğmeye bastığımız zaman direkt 14 adet spor modu arasında seçim yapabiliyoruz. Üstteki düğmeye bastığımızda ise saatin ekranını açıp kapatabiliyoruz. Bu şekilde dokunarak ekran uyanmıyor. Elimizi kaldırmamız veya bu yandaki düğmeye basmamız gerekiyor. Saatin menülerine ulaşabilmek için de aşağıdan yukarı doğru elimizi kaydırdığımız zaman yine LS05 modelinde olduğu gibi menülerine ulaşıyoruz. Sağdan sola ve soldan sağa doğru çektiğimiz zaman da bu şekilde widget'lar arasında geçiş yapabiliyoruz. Egzersizle alakalı özet bilgi, nabız ölçümü, gece kaç saat uyuduğumuz, en sonki gece kaç saat uyuduğumuz, 3 günlük hava tahmini, nefes alma antrenmanı 1 ve 2 dakika olarak burada ayarlayabiliyoruz ve ana menüye geliyoruz. Saatin ekranının tepkimesi gayet başarılı. Menü arasında da herhangi bir takılma söz konusu değil. Menüleri gayet akıcı. Saatin menüleri videoyu yayınladığım tarih itibariyle İngilizce. Saatin kasası 42 milimlik. Benim kolum 19 santim. Yani benim kolumda tam olarak ideal durdu diyebilirim. İnce bilekliler için bir miktar büyük gelebilir. Yani kasa çapı olarak LS05 ile birebir aynı diyebilirim. Saatin 39 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Ne çok ağır ne de çok hafif bir saat. Herhangi bir rahatsızlık duymadım ağırlığından dolayı. Saat genel tasarım itibariyle Xiaomi'nin Mi Watch Lite modeline anımsattı açıkçası. İç dizayn değil, sadece dış tasarım açısından. Şöyle bir tasarım olarak baktığımız zaman LS05 modeli, LS05S modeli ve RS03 yani LS04 modeli olarak geçiyor. Bu şekilde baktığımız zaman biraz daha son çıkan modelin daha minimalist bir tasarımda olduğunu görüyoruz. LS05S modeli biraz daha sert ve agresif bir tasarım bulunuyordu. Bu model biraz daha sade bir tasarımda. Ön yüzündeki ekranların dokunmatik hissiyatı olarak giderek kalitenin de arttırıldığını görüyoruz. RS05 modelinin ekranın dokunmatik kısmı oldukça hoş bir hissiyatı var. Mi Band 6 modellerinde olduğu gibi bu şekilde ekrana dokunduğunuz zaman ekran yağ gibi akıyor bir nevi. Bu şekilde ekranda da çok fazla parmak izi bırakmıyor akıllı saat. Diğer modellerde olduğu gibi. Saatin teknik özelliklerine baktığımızda Bluetooth 5.0 kullanılmış. Telefon ile bağlantı konusunda bazen bulamamazlık sorunları yaşadım açıkçası. Özellikle Android bir telefonda kullanırken bu daha çok başıma geldi. Tabii ki burada benim sürekli Android ve iPhone telefonu arasında saatin bağlantısını değiştirmemin de etkisi olabilir. Yani bu tarz durumlarda saatlerin çoğunun kafası bazen karışabiliyor. Bir bu telefona bağlanıp bir o telefona bağlandığından dolayı. Ancak genel olarak bağlantı konusunda ufak tefek sorunlar yaşadım bu saatte. 5 ATM'lik yani 50 metre derinliğe 10 dakika boyunca dayanabiliyor saat. Suya karşı dayanıklılığı mevcut. Yani banyoda veya havuzda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Saatin 230 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Kendi verdikleri verilerde 12 gün boyunca günlük kullanımda, 21 gün boyunca da daha basit kullanımda pilinin gidebileceği belirtilmiş. GPS açık bir şekilde de 21 saat boyunca sürekli olarak kullanabiliyorsunuz. Ben saati yoğun bir şekilde bir haftadır kullanıyorum. GPS kısmını da epey test ettim. Bu bir haftanın 5 günü gece kolumda takılıydı saat. Şu an itibariyle şarjım %50 yani batarya kullanımı açısından gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Yani yoğun kullanımda dahi 10 günün üzerinde bir kullanım süresi rahat bir şekilde elde edebilirsiniz. Ölçüm tutarlılığı kısmına geldiğimiz zaman 24 saat boyunca kandaki oksijen miktarını ölçemiyor. 24 saat boyunca nabız ölçümü özelliği mevcut. Adım takibi konusunda herhangi bir şekilde ekstra bir fazla adım ölçtüğü veya eksik adım ölçtüğünle alakalı bir izlenim uyandırmadı bende. Parmaktan oksimetre ile nabız
nabız ölçümü yaptığımda oksimetre ile neredeyse benzer sonuçlar verdiler. Kandaki oksijen miktarı ölçümünde ise aralarında 1-2 derecelik bir farklılık bulunuyordu. Nabız ölçümü konusunda masaya saati koyduğum zaman, yani koluma takmadığım zaman masanın nabzını ölçebildi. Bazı akıllı saatler bu masanın cansız olduğunu algılayabiliyor. RS3 modeli ya bunu algılayamadı. Bu sensörü açısından olumsuz bir durum, ancak hani nabız ölçümünü doğru bir şekilde yaptığı için de çok da fazla burada saatin üzerine gitmek istemiyorum açıkçası. Uyku takibi kısmına geldiğimizde ise bu saati 5 gün boyunca koluma taktım ve 3 gün yanlış ölçtü, 2 gün doğru ölçtü. 10.30'da saat kolumdayken uyudum, ancak uygulamadan baktığım zaman saat 2'de beni uykuya geçti olarak göstermiş. Yine gündüz uykusunu ölçemiyor şekerleme kısmı olarak, bazı bilekliklerin ölçebildiği gibi. Yani burada uyku konusunda bir güncellemenin mutlaka bir gelmesi gerekiyor. Yani 5 gün takıp 3 gün yanlış ölçmesi bence hoş bir durum olmamış. Spor kısmına da biraz değinmek istiyorum. GPS bulma konusunda bir miktar yavaş saat. Açık alanda yaptığım GPS'e bağlanma testinde 1 dakika 46 saniyede bağlandı. Onun haricinde Sony bir GPS kullanıldığı için gayet güzel bir şekilde rotalama yapıyor. Burada gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde gittiğiniz rotaları kayıt altına alıyor akıllı saat. Spor kısmında yaptığınız sporun çeşidine göre yaktığınız kaloriyi, gittiğiniz mesafeyi, attığınız adımı, nabzınızı gibi bazı verileri saat ölçebiliyor. Yine spor kısmında belli bir hedef veremiyorsunuz. Yani belli bir süre, belli bir nabıza kadar bir uyarı vermesini veya belli bir kaloriden sonra uyarı vermesiyle alakalı herhangi bir hedef seçeneği bulunmuyor spor özelliğinde. Yine spor yaparken ekstra herhangi bir şekilde müzik çalara müdahale edemiyorsunuz. Sadece spor ekranını görebiliyorsunuz saatin. Yani diğer ekranlarına geçebilmeniz için spor etkinliğini durdurmanız gerekiyor. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat bildirimlerini bize titreşimle veriyor ve bu titreşim seviyesi gayet yeterli seviyede. Ben sabah bu saatin titreşimiyle uyanabildim. Uygulamasında diğer seçeneği de olduğu için 3. parti uygulamalardan da, yani telefondaki tüm uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz. Bildirimlerde Türkçe karakter desteği bulunuyor. Ancak Türkçe karakterleri biraz daha farklı gösteriyor. Emoji desteği bulunmuyor. Son gelen 8 bildirimi görebiliyorsunuz. Mesajları sonuna kadar okuyamıyorsunuz. Sadece belli bir kısmını okuyabiliyorsunuz. Mesajı okuduktan sonra mesaj otomatikman silinmiyor. Eskiden yeniye doğru otomatikman en eski mesajı, yeni mesaj geldikçe siliyor. Bir arama geldiği zaman rehberinizdeki şekliyle saatin ekranından bunu görebiliyorsunuz. Ancak sessize alma seçeneği bulunmuyor. Sadece reddetme seçeneği mevcut. Saatin daha önce incelediğim akıllı saatlerle genel bir özelliklerini karşılaştırdığım zaman da bu tablodan daha net bir şekilde görebiliyorsunuz saatte hangi özelliklerin olup ve hangi özelliklerin olmadığını. Bu arada video işinize yararsa herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Saatin menülerine yakından baktığımızda menü tasarımı olarak aslına bakarsanız LS05 modelinin birebir aynısı olmuş neredeyse. Aynı şekilde yukarı doğru kaydırdığımız zaman menüler geliyor karşımızda. Yine yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman da yine benzer ekran bulunuyor. Saatin menülerine ulaşabilmek için bu şekilde giriyoruz ve buradan yine etkinlik özetini, kandaki oksijen miktarını, burada ekstra gördüğünüz gibi kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor saat. Burada 14 adet spor modu görüyorsunuz. Buraya bastığımız zaman GPS'e bağlanmaya çalışıyor ve iç mekanda neredeyse bulamıyor GPS'i. Dışarıda bağlanmamız gerekiyor. Burada spor moduyla ilgili herhangi bir hedef belirtemiyoruz. Bu negatif bir durum olmuş. Bu şekilde spor yapma ekranında da herhangi bir şekilde müzik çalar kısa yoluna ulaşamıyoruz. Yani spor yaparken de müzik çaları kontrol edebilsek hoş olabilirdi. Spor yaparken de burada bazı detayları görebiliyoruz. Bu alt bölümden en son yapılan egzersizle alakalı olan verileri görebiliyoruz. Buradan yine hava durumu, burada yine uykuyla alakalı gece kaç saat uyuduğumuzu görebiliyoruz. Alt bölümde bildirimleri görüyorsunuz. Burada bildirimlere buradan ulaşıyoruz ve maalesef sadece buradan bildirimlere ulaşabiliyoruz. Ekstra bir kısa yolu bulunmuyor bu bildirimlere ulaşmanın. Bu bence oldukça negatif bir durum olmuş. Yani burada saate bir bildirim geldiği zaman bildirimleri okuyabilmeniz için bu şekilde elinizi yukarı doğru çekip buradan bildirimlere gelmeniz gerekiyor. Aynen LS05 modelinde de durum bu şekildeydi. Yani bu umarım bir yazılım güncellemesiyle giderilir, ancak şu an itibariyle yine bildirimlere ulaşabilmek için bu şekilde bir yol izlememiz gerekiyor. Alt bölümünde müzik çaları görüyoruz. Buradan hem müziğin sesini kısıp arttırabiliyoruz hem de parça değişimi yapabiliyoruz. Burada more, yani daha fazla seçeneğine bastığımız zaman burada kronometre ve geri sayım sayacını görüyorsunuz. Açıkçası bu kadar saatin özelliklerinin iç içe saklanması hoş olmamış. Burada da yine nefes alma egzersizine alakalı bir bulunuyor. Telefonu bul özelliği de buraya konmuş. Bu kısımda da ayarlarını görüyorsunuz. Burada hazır 2 adet teması bulunuyor saatin kendi içerisinde. Bu tema ve bu tema sabit olarak duruyor. 3. temayı kendimiz ister uygulamadan yükleyebiliyoruz, istersek de ekstra bir resim yükleyebiliyoruz. Yani toplamda saatte 3 tema
ayarlama bulunabiliyor. Bir tanesi özelleştirilebilir. Bu şekilde tekrar ayarlara girmek için yine buradan en aşağı gelip burada parlaklık ayarını görüyorsunuz. Yine otomatik parlaklık ayar seçeneği bulunmuyor maalesef. Burada da sıfırlama ve kapatma ile alakalı olan ayarları görüyorsunuz. Menü tasarımı olarak neredeyse LS05 modelinin birebir aynısı olmuş diyebilirim. RS3 modelini LS05S modelinde olduğu gibi Hale Fan uygulaması üzerinden kullanabiliyoruz. Bu şekilde uygulamanın ana sayfasında bir özet bulunuyor. Gece kaç saat uyuduğumuz, kandaki oksijen miktarı, nabız, adım sayımız, kalori gibi değerler bulunuyor. Saati Android ve iOS telefonlar arasında geçiş yaparken sıfırladığım için bendeki veriler silindi, ancak burada gördüğünüz gibi gece kaç saat uyuduğumuzu aylık, haftalık olarak takip edebiliyoruz. Derin uyku ve hafif uyku olarak veriyor. Yine burada adım kısmında haftalık ve aylık olarak kaç adım attığımızı görebiliyoruz. Alt kısımdaki spor kısmına bastığımız zaman burada bir harita çıkıyor. Direkt buradan da harita üzerinden spor başlatabiliyoruz. Yine buradaki sağ üstteki kısma bastığımız zaman daha önce yaptığımız aktiviteleri de burada görebiliyoruz. Bu şekilde daha önce bisiklet antrenmanı yapmıştım 10 dakikalık. Burada gördüğünüz gibi alt kısımda GPS sayesinde yaptığınız rotayı detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu bisiklet turu esnasında saat yanımda değildi. Gördüğünüz gibi kendisi direkt tüm detaylarıyla birlikte, hatta burada mesela parkın içinden geçmiştim. Direkt onu bile kaydetmiş. Yani oldukça hassas GPS'in kaydetme mesafesi. O açıdan oldukça başarılı. Bu şekilde ufak bir kutu içerisinde görebiliyorsunuz. Bu şekilde elinizi burada yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Hani biraz daha geniş olsa daha hoş olabilirdi. Yine sporla alakalı burada nabızla alakalı verileri de görüyorsunuz. Diğer sporlarda da yine benzer şekilde harita bulunuyor. Ancak iç mekanlarda herhangi bir şekilde GPS kullanımı olmuyor tabii ki. Bu en yukarıdaki akıllı cihazlarım kısmına bastığımız zaman asıl burada cihazın ayarlarını yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 23 farklı temayı da kullanabiliyoruz. Tema kaliteleri oldukça başarılı ve güzel temaları bulunuyor saatin. Bu şekilde buradan sağa doğru bastığımız zaman da burada istediğimiz resmi direkt ekrana resim olarak da yerleştirebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bu şekilde alt kısmında nabız ölçer kısmını otomatik ve manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. Bildirim olarak gördüğünüz gibi telefondaki tüm uygulamalar bulunuyor. iOS cihazda kullandığınız zaman da diğer seçeneği bulunuyor. Oradan telefona gelen tüm bildirimleri alabiliyorsunuz. Rahatsız etme kısmı, alarm hatırlatıcısı, hareket algılama, hareketsizlik hatırlatıcısı, gelen arama bildirimi, ekran bileğimizi kaldırdığımız zaman ekranın ayarlanması, ekran parlaklığı süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ekranın parlaklığı ne kadar süre yansın diye. Bu şekilde en alt kısmında da hava durumuyla alakalı olan kısım bulunuyor. Ayarlar kısmına bastığımız zaman da burada bir yazılım güncellemesi geldiği zaman buradan yapabiliyoruz. En sağ kısımdan da kendi özel bilgilerinizi yazıyorsunuz. Genel olarak uygulaması başarılı. Evet, fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman RS3 modeli yurt dışında 79 dolara satılıyor. Türkiye'de ise yaklaşık olarak 600 TL civarında alınabiliyor. Halo markası fiyat performans açısından özellikle LS05 modelinde çok fazla beğeni toplamıştı. Yine LS05S modelinde biraz daha geliştirdi bu seriyi ve en son RS3 modelinde son noktayı koydu ve GPS ve AMOLED ekran da ekledi bu seriye ve saati de daha malzeme kalitesi olarak bir üst seviyeye taşıdı. Ancak burada benim saatte gördüğüm artı ve eksi özellikler bunlar. Yani yazılım konusunda bazı eksiklikleri bulunuyor. Bu sorunlar yazılımsal olduğu için ufak bir güncelleme ile bu sorunlar giderilebilir. Özellikle bu fiyat bandında GPS olması, AMOLED ekranı ve şık tasarımıyla ve kaliteli ekranıyla tercih edilebilecek bir model olmuş. Saatin satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Siz saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.